Mustis Flashbelt YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü yemek tarifimizde paper steak yapacağız. Diğer ismiyle biberli krema soslu büftek. Bugünkü malzemelerimiz yeşil biber, hayvanın sırt kısmı, kırmızı biberimiz, krema sosumuz, olmazsa olmaz tane biberimiz ve tatlı toz biberimiz. Öncelikle hazırladığımız etimizi ince şekilde, çok kalın ve ne kalın ne ince olacak şekilde kesiyoruz önce. Yine aynı şekilde dinlenmiş eti tercih ediyoruz. Evet, etimizi güzelce parçaladıktan sonra bu yemek tarifimizde zeytinyağını tercih ediyoruz. Yoğun bir tat veriyor. Aroması çok güzel oluyor. Onun için yine Mustis Gurme serisinden ekstra yani soğuk sıkım extra virgin olive yani zeytinyağımızı kullanıyoruz. Döküm tavamızı tekrar kızdırdık. Evet, zeytinyağını biraz bol uyguluyoruz. Çünkü etlerimizi mühürleyeceğimiz için iyi bir sonuç elde etmek için zeytinyağını biraz bol kullanıyoruz. Yaklaşık bir 30 saniye bekledikten sonra yağımız kızacak. Çünkü tavamızı daha önceden ısıtmıştık. Önce etimizi mühürlüyoruz. İşin yine püf noktası burada. Eti mühürledikten sonra biberlerimizi aynı anda tavaya atıyoruz. Et ve biberin özleşmesini sağlıyoruz burada. Hemen etlerimizi yavaş yavaş tavaya atıyoruz. Evet. Ocağımızın altını biraz kısıyoruz. Evet. Biberlerimizi hemen atmıyoruz. Etlerimizin her iki kısmının biraz pişmesini sağlıyoruz. Evet. Her iki tarafı mühürledikten sonra biberlerimizi her iki tarafa dağıtacak şekilde ben biraz acı biber tavsiye ettim. Çünkü acı ete biraz daha, her yemeğe biraz daha lezzet veriyor. Kırmızı biberlerimizi de atıyoruz. Kırmızı biberin de içindeki su oranı yüksek olduğu için yemeğimizin biraz daha karışımını daha iyi sağlıyor, daha iyi etki gösteriyor. Onun için kırmızı biber de gayet güzel bir lezzet, güzel bir görünüm veriyor. Ocağımızın altını biraz daha kısıyoruz. Evet. Mümkün olduğu kadar etlerimizin üstüne biberlerin gelmemesini sağlıyoruz. Eşit derecede pişmesi için. Bu esnada etlerimizi biraz daha çeviriyoruz. Ne demiştik daha önceki programlarımızda? Etlerin bir tarafının pişmesini beklemiyoruz. Her zaman kısa süreli aralıklarla etlerimizin her iki tarafın eşit pişmesi için yaklaşık 30-40 saniyelik aralıklarla etlerimizin yönünü çeviriyoruz. Yani ateşin sesinden de belli. İçindeki her sebze ve etin piştiğini bu ateşin sesini kısıtından hissedebiliyoruz. Biberler biraz ölene kadar, yani diriliği gidene kadar beraber pişmesini sağlıyoruz. Bu aşamada hiçbir şekilde baharat kullanmıyoruz. En son krema sosu girdikten sonra bunu uyguluyoruz ki hepsi bir anda özleşsin diye, lezzet yerini bulsun diye. Bu şekil yavaş yavaş. Ne kadar acele edersek bu yemek türünde paper steak'te biraz sakin ve zamanımız olması lazım. Sakin ve zamanımız olması lazım. Çünkü bütün her şeyin özleşmesi lazım. Biz bunu sağlarsak eğer yemeğin püf noktasını yakalamış oluruz ve bütün lezzeti yemeğin içinde almış oluruz. Evet, etimizi bir kez daha çeviriyoruz. Evet. Tabii bu biberleri de böyle eriyecek şekilde tabii öldürmüyoruz. Biraz böyle dişimize gelecek, etli olacak şekilde yapıyoruz.
O da çok önemli. Daha önceki yaptığımız yemek tariflerinde tereyağını aşağı yukarı her yemek tarifinde kullandık. Ama bu tip steak tarzı biberli yemek tarzlarında tereyağını tercih etmiyoruz. Çünkü çabuk yanıcı bir yağ olduğu için içindeki lezzet oranı bayağı kaybolacak, değer kaybı yaşayacak. Onun için tereyağını fazla tercih etmiyoruz. Evet, yavaş yavaş biberlerimiz diririni kaybediyor. Onun için ocağımızın altını biraz daha açabiliriz ki krema sosunu atacağız. Evet. Her zamanki gibi tuzu en son kullanıyoruz, tercih ediyoruz. Evet, biberlerimiz yavaş yavaş diriliğini kaybetmek üzere. Etlerimizi tekrar çeviriyoruz. Bu arada etle ilgili sormak istediğiniz her şeyi yorum kısmında bizle paylaşabilirsiniz. Gerekli bütün bilgileri seve seve sizlerle paylaşırım. Gördüğünüz gibi son kızarma aşaması. Şu anda kremamızı atıyoruz. Ondan sonra tüm biberlerimizi attıktan sonra yavaş yavaş demlenmesini bekleyeceğiz. Evet. Kremamızı da döktük. Evet. Biraz sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. Burada yine tüm biber kullanıyoruz. Tüm karabiber tohumlarını kullanıyoruz. Bu ayrı bir lezzet veriyor. Yani biberin aromasını ortaya çıkartıyor. Çok yoğun şekilde değil, tamamen aroma verecek şekilde, fazla atmadan. Ocağımızın altını biraz daha kısıyoruz çünkü etin ve kremanın özleşmesi için. Bu arada bol karabiber. Karabiberi ne kadar kullanırsak o kadar güzel bir lezzet elde etmiş oluruz. Krema sosuna da yansır bu. Evet, gayet güzel. Tatlı toz biberimiz. Farklı bir görüntü, farklı bir lezzet. Burada biber acı tercih ettiğimiz için yani toz biberi tatlı kullanırsak daha güzel bir lezzet ortaya çıkacak. Tuzumuzu da atıyoruz. Ve yavaş yavaş demlenmeye bırakıyoruz. Evet. Bu arada etlerimizi bir kez daha çevireceğiz. Çünkü üstündeki baharatların sosa yayılmasını sağlamak zorundayız. Şu şekilde. Evet. Yaklaşık bir 10 dakika kısık ateşte. Çok yüksek ateş kullanırsak etler bu sefer suyunu kaybediyor. Bundan dolayı da kuru bir et tavada kalmış oluyor. Ne kadar sos da olsa krema sosu o etin et yumuşaklığını kaybettiği için o etin aromasını alamıyoruz. Bundan dolayı ne kadar kısık ateşte bir dinlendirme şansımız olursa o kadar daha güzel bir yemek ortaya çıkmış olur. Görüntü gayet şık. Yaklaşık 10 dakika sonra yemeğimiz hazır. Evet. On dakikanın sonunda yemeğimiz servise hazır. Az önce söylediğim gibi sosyal medya hesabımızdan bizlere sormak istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Yorumlar kısmına istediğiniz her soruyu sorup sizlerden cevap bekleyin.
Evet. En son tavanın sıcaklığıyla krema sosuyla biberlerimizi karıştırıp servisimizi o şekilde yapmak daha iyi olacak. Çünkü bütün aromayı birbirine karıştırmış oluyoruz. Şu anda tabağımıza servis yaptıktan sonra yemeğimiz servise hazır. Bizleri YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın. Afiyet olsun.